Merhaba arkadaşlar. Bugün Aksakr'lık hissesi üzerine konuşacağız, analiz edeceğiz. Diğer videolarımda da söylediğim gibi ben analizini yapıyorum, bütün ayrıntılarını veriyorum. Artık firmaya yatırım yapmama tamamen size kalıyor, sizin kararınız. Çünkü yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben inceliyorum, burada karar sizin artık. Bu videoyu başlamadan önce, konuya başlamadan önce şunu da söyleyeyim. Eğer başka bir hisseyi analizini yapmamı isterseniz, merak ederseniz yorumlara mutlaka yazın. Önceliklendireyim arkadaşlar. Çok uzatmadan isterseniz hemen analizimize başlayalım. Varlık kullanımı etkinlik kaybı olarak gözüküyor. Çünkü şirket varlıklarıyla geçen yıla göre daha az satış üretti. Her 1 TL'lik varlık ile 70 kuruşluk satış yapıldı. Geçen yıl bu her 1 TL'lik varlık ile 3.57 TL'lik satış vardı. Stok yönetimine baktığımızda verimlilik kaybı gözüküyor. Çünkü stok tutma süresi geçen yıl 21.7 gündü. Bu yıl 91 güne kadar yükseldi. Alacak yönetimine baktığımızda tahsilatların yavaşladığını görüyoruz. Alacaklar günde 55 güne tahsil edilirken borçlar ortalama 79 günde ödeniyor. Ortalama tahsilat süresi 39.1 gün uzadı arkadaşlar. Cari oran trendi negatif çünkü cari oran 1.14. Geçen yıl bu oran 1.3'tü. %12'lik bir likitte daralması var. Cari oran seviyesine baktığımızda bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilir. Likitte oranın seviyesine baktığımızda yetersiz gözüküyor çünkü asit oranı 0.67. Stok dışı kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılamaya yetmeyebilir. Nakit ağırlığına baktığımızda daha az olarak gözüküyor. Nakit ve benzerleri varlıklarının %5.4'ünü oluşturuyor. Bu oran geçen yıl %9.4'tü ve burada bir nakit ağırlığında bir azalış gözüküyor. Günlük ödemeler için likitte yeterliliğine baktığımızda şirket ek bir nakit giriş olmadan ödemelerini 90 gün daha sürdürebilecek durumda. O yüzden de yeterli nakit bulunuyor dedik. Öz kaynak oranına baktığımızda güçlü gözüküyor çünkü kaynak dağılımı öz kaynakların %68'ini oluşturuyor ve uzun vadeli yükümlülükler %2 iken kısa vadeli yükümlülükler de %30 seviyesinde. Öz kaynak trendine baktığımızda artış gözüküyor. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %219 artmış. Toplam borç trendine baktığımızda bir azalış var. Kaldıraç oranı 0.32. Geçen yıl bu oran 0.49'du. Varlıklar geçen sene göre daha az borçla finanse ediliyor anlamına gelir. Toplam borç seviyesine baktığımızda kaldıraç oranına göre düşük seviyede borç var. Net borç sermayesi seviyesine baktığımızda normal 4 milyar 344 milyon TL var. FAVÖK'ün 1.28 katı FAVÖK'e kıyasla ortalama düzeyde olarak gözüküyor. Kısa vadeli borçlara baktığımızda yine normal gözüküyor. Öz kaynaklara kıyasla normal düzeyde. Satış finansmandan borç kullanımında artış var. Satışların finansmanında geçen sene göre daha fazla oranda kısa vadeli finansman borç kullanıldı. Finansman maliyetlerine artış yaratabilir. Kısa vadeli borç oranına baktığımızda bir azalış var. Çünkü kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen %38.1 iken bu yıl %29.7 seviyesine düştü. Daha uzun vadeli rahat bir şekilde borç çevrim imkanı oluşabilir. Finansal borç oranına baktığımızda kısa vadeli borçlar finansal borçların içindeki payı %62. Geçen sene %38 olan bu oranın artması istenmeyen bir durum. Finansal gider trendine baktığımızda finansal borçlar geçen yıla göre %298 artmış. Finansal giderler ise yıllık bazda %34 azalmış. Azalan finansal giderlerde net kâra pozitif etki yapabilir. Kârın finansal giderlerin karşılama gücüne baktığımızda kritik olarak gözüküyor. Kâr ile finansal giderler karşılayabilse de başa baş noktasına çok yakın olarak gözüküyor. Faaliyet kâr marjını ve net kâr marjına baktığımızda ikisinde artış gözüküyor. Faaliyet kâr marjı %10, geçen sene %9'du. Net kâr marjı ise %5 seviyesinde. Bu da geçen yıl %0'dı. Her ikisinde bir artış var. Faaliyet kâr marjı neden arttı diye bakarsak diğer faaliyet giderlerinin azalmasını görüyoruz. Öz kaynak kârına baktığımızda bir azalış mevcut. Şu anda %14, geçen yıl bu %40'tı. Şirket her 100 TL'lik öz kaynağına karşılık 14 TL kâr elde ediyor yani. Öz kaynak kârlılığı neden azaldı dersek burada kârlılık artışı, verimlilik kaybı ve borçlulukta düşüş olarak açıklayabiliriz. Aktif kârlılığına baktığımızda bir azalış var. Aktif kârlılığı ise %8.3 seviyesinde. Geçen yıla göre düşüş var. Dediğim gibi geçen yıl bu oran %30'du. Ciro büyümesine baktığımızda bir azalış var. Satışlar yıllık %14.3 azaldı. Enflasyondan arındırdığımızda ise %0 ciro daralması gözüküyor. FAVÖK büyümesine baktığımızda satışlardaki gerileme ile birlikte FAVÖK'te %9'luk bir azalış var. Net kârda ise %4.328 artış meydana geldi arkadaşlar. Duran varlık büyümesine baktığımızda uzun vadeli kaynak ağırlıklı olarak büyüdüğünü görüyoruz. İşletme faaliyetlerinden nakit akışına baktığımızda pozitif olarak gözüküyor. Ticari faaliyetler sebebiyle elde edilen nakit geçen sene göre %83 azalmış.
Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem dönen net kârı. Faaliyetlerden en çok çıkarılan kalem işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler. Faiz giderlerini karşılayacak nakit akışına baktığımızda yetersiz gözüküyor. İşletme faaliyetlerinin elde edilen nakit ile faiz gideri karşılamayacak. Daha fazla da borçlama ihtiyaç duyabilir bu yüzden. En büyük yatırım harcaması maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımı. Serbest nakit akışına baktığımızda burada bir negatiflik görüyoruz. Ondan sonrası en büyük finansman kalemi borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri. Dönemlik toplam nakit akışına baktığımızda bu da yine negatif olarak gözüküyor. Geçen yıl 1000 TL yatırsaydık Aksa ile 1264 TL'miz olacaktı. Diğer yatırım araçlarına baktığımızda BIST %1192 TL olacaktı. Yani BIST 100 ortalamasının üzerine çıkmış. Dolarda 1260 TL olacaktı. Hemen hemen aynı. Mevduata koysaydık 1694 olacaktı. Mevduatın altında kalmış. Bitcoin'e yatırsak 2136 TL olacaktı. Bitcoin de yine bir hayli üstünde. Altına koysak da 1643 TL'miz olacaktı. Altında yine Aksa Akrile'ye göre fazla kazandırmış diyebiliriz. Burada enflasyona baktığımızda da enflasyonda altında bir getiri getirmiş. Yani para kazandırıyor gibi gözükse de realde aslında bir kayıp yaşatmış diyebiliriz. Fiyat kazanç oranına baktığımızda Aksa Akrile'nin fiyat kazanç oranı 11.78. Sektörüne baktığımızda kimya, ilaç ve petrol lastik sanayide %18.91, imalat sektöründe ise %20.05 ortalamalar varmış. Baktığımızda her iki sektöründe ortalama olarak çok daha altında. Bu da bizim için olumlu. Yani fiyat kazanç oranı açısından sadece bu açıdan bakarsak hissemiz ucuz gibi gözüküyor. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda ise Aksa Akril'in yine 1.48 olduğunu görüyoruz. Kimya ilaçta 2 olduğunu, imalatta ise 1.87 olduğunu görüyoruz. Yani piyasa değeri bölü defter değerinde de yine sektör ortalamalarının altında olduğunu ve bu yüzden yine piyasa değeri bölü defter değeri açısından baktığımızda şirketin hisse fiyatının ucuz olduğunu görüyoruz. Hissemizin fiyatı 8.42 TL, hisse başına kârı 70 kuruş. Piyasa değeri 32.7 milyar TL, ödenmiş sermayesi 3.9 milyar TL. Net borcu 4.3 milyar TL arkadaşlar. Firma değeri de piyasa değeri artı net borç olduğu için 37.1 milyar TL olarak gözüküyor. Temettüsüne baktığımızda son temettüyü 3 Nisan 2024'te vermiş. Temettü verimi %4.81, yani temettüleri işte takip eden arkadaşlar varsa görüyor %1'in üzerinde güzel diyoruz aslında. %4.8 gayet iyi, yani bayağı iyi bir oranda temettüde dağıtmış. Yani yatırımcısını yine düşünen, temettü dağıtan, kar dağıtan bir şirket olarak görüyoruz burada. Toplam dağıtılan kar payı 1 milyar 619 milyon TL olarak gözüküyor. Bedelsiz sermaye potansiyeli ise %468 olarak gözüküyor. Aksa Akrilik hissesinin analizi bu şekilde. Faydalı olursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bildirimleri de açarsanız daha sonraki videolarımda hızlıca karşınıza çıkacağım. Daha sık buluşuruz. İyi günler.